Soğuk Savaş'ın gergin günlerinde hiçbir sırrını dışarı sızdırmak istemeyen bir Sovyetler Birliği vardı. Amerika'nın klasik casusları ve insan istihbaratı artık tek başına işe yaramıyordu. Uzaydaki uydular Sovyet topraklarını izliyor ama kritik bir üssün üzerinde beliren ufak bir bulut dönemin düşük görüntü kalitesiyle birleştiğinde tüm izleme sistemini kör etmeye yetiyordu. Amerika çaresiz kalıyor ve hiç kimsenin ruhu duymadan bilgi toplayabilecekleri, tespit edilmesi imkansız bir yöntem bulmak için çırpınıp duruyordu. Peki fiziksel olarak düşman hattına sızamadığı günlerde ne yapacaktı? Görünmeyen ve binlerce kilometre ötedeki gizli sırları fısıldayabilecek varlıkların kapısını mı çalacaktı? Amerikan istihbaratının bulduğu çözüm insan zihniyle uzakları keşfetmekti. Tam 23 yıl boyunca 20 milyon dolar harcayarak özel araştırma merkezleriyle birlikte insan haklarını bir silah gibi kullanmanın peşine düştüler. Uzaktan göre adını verdikleri yöntemle casusların odalarından hiç çıkmadan dünyanın diğer ucundan bilgi getirebilmesini istiyorlardı. Bu videoda Amerikan istihbaratının Soğuk Savaşı fiziksel sahadan çıkarıp insan zihninin bilinmeyen sınırlarına taşıma stratejisini ele alacağız. GZT ekibi olarak 3 milyon hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye ve dünya medyasında olmayan haberleri, içerikleri sizler için hazırlıyoruz. Eğer sizler de görülmeyeni görmek, gizli ve konuşulmayanları duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. 1991'de adı Stargate olarak duyulana kadar bu proje birçok farklı şifreli ismin arkasına saklandı. Scanate, Gondola Fish ve Grill Flame gibi kod adları kullandılar. Daha önce dediğimiz gibi insanların sadece zihinlerini kullanarak odalarından hiç çıkmadan dünyanın diğer ucundan bilgi getirebilmesini istiyorlardı. Yani bir nevi özel yetenekli casuslar yetiştirmeye çalışıyorlardı. Amerika'nın düşmanlarını izlemeye çalıştığı o çaresiz günlerde istihbarat teşkilatının radarına daha önce denenmemiş şeyler takıldı. Sovyetler o sıralarda psikotronik üzerine araştırmalar yapıyordu. 1972'de Savunma İstihbarat Ajansı görevlisi Yüzbaşı John Lamotte'un hazırladığı Kontrollü Saldırgan Davranış SSCB adlı rapor, Sovyetlerin 1874'ten 1972'ye kadar yaptığı araştırmaları belgeliyordu. İnsan zihninin zayıf noktalarını araştırıyorlar, insan davranışlarını yönlendirme, telepatik hipnoz ve psikokinezi gibi yöntemler üzerinde bilimsel deneyler yapıyorlardı. Lamotte bu tekniklerin bireyleri veya küçük grupları etkisiz hale getirebileceği konusunda Pentagon'u uyarıp acilen karşı önlemler alınmasını istedi. Rapordaki detaylara göre Sovyetler insanların işitme ve görme duyularını değiştirmek için karbondioksit seviyesini artırma, oksijensiz bırakma veya elektromanyetik enerji gibi çevresel manipülasyonlar kullanarak saldırı amaçlı bir zihin kontrolünün temelini atıyordu. CIA'nin eline geçen istihbarat tahminleri Sovyetlerin bu alanlara akıl almaz paralar harcadığını gösteriyordu. 1970'te psikotronik araştırmaları için ayrılan bütçe yıllık 60 milyon rubleyken bu rakamın 1975'e kadar 300 milyon rubleye aşması bekleniyordu. Çekoslovak Bilimsel ve Teknik Derneği'nin önde gelen parapsikologlarından Zdenek Rejdak, psikotroniğin çok yakında yepyeni ve temel bir antropoloji bilimi olacağını açıkça ilan etmişti bile. Durum öyle bir yankı uyandırmıştı ki Amerikan askeri kurmaylar ciddi bir paniğe kapılmıştı. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Şefi Tümgeneral George Kagan, Sovyetlerin nükleer silahlardan bile daha korkutucu yeni silah sistemleri geliştirdiğini söylüyordu. Aslında bu fikir eski Sovyet lideri Leonid Brejnev'in 1973'te yaptığı uyarıya da çok benziyordu. Emekli ordu yarbayı Thomas Bearden ise hava savunma sistemleri ve nükleer mühendislik konusunda tecrübeli bir isimdi ama onun öne sürdüğü teori çok daha farklıydı. Bearden'a göre Sovyetler zaman ve mekan üzerinde psikokinetik bir hakimiyet kurmak için insan zihinlerini birbirine bağlayıp dev bir süper zihin yaratmaya çalışıyordu. Sovyetlerin bu projelere akıttığı bütçeler Pentagon ve CIA koridorlarında stratejik bir krize neden oldu. Bilimsel şüpheciliğin yerini bu alandaki savaşta geride kalma korkusu almıştı. Eğer Sovyetler bu sıra dışı zihin oyunlarına istihbarat toplamak ve saldırı operasyonları yapmak için meşru bir yol olarak görüyorsa, Amerika'da en azından geride kalmayarak bu işin peşine düşmek zorundaydı. CIA o günlerde Stanford Araştırma Enstitüsü bünyesinde çalışan fizikçiler Harold Puthoff ve Russell Targ'ın kapısını çaldı. Amaçları gizli bir pilot çalışma başlatmaktı. O yıllarda akademik dünya parapsikolojiyi genellikle ciddiye alınmayacak bir alan olarak görüyordu. Hal böyle olunca başvurdukları bağımsız bir kurum, gerektiğinde inkar edilmesi kolay bir gizli operasyon yürütmek için kusursuz bir ortam sunuyordu. Olayların fitilini ateşleyen detay Ingo Swann adında bir medyumun
Putov'un kuantum biyolojisi araştırması ile ilgili teklifini görüp ona mektup yazması oldu. İddialara göre Swan, Stanford Üniversitesi'nin altındaki bir kasada duran ve dış etkenlere karşı sıkı korunan bir manyometreyi uzaktan etkileyerek psikokinetik yetenekler sergiledi. Hatta daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış bu cihazın birebir çizimini bile yaptı. Bu gelişme CIA yetkililerinin o kadar ilgisini çekti ki hemen enstitüye bir ziyaret düzenlediler. Swan'ı denemek için basit bir test hazırlayıp bir kutunun içine canlı bir güve sakladılar. Swan kutunun içindeki gizli hedefi küçük, kahverengi, düzensiz şekilli, canlı ve yaprağa benzeyen bir şey olarak tarif etti. Bu sonuçlar CIA'nin aklındaki tüm şüpheleri sildi. Bioalan Ölçümleri Programı adında 8 ay sürecek ve yaklaşık $50.000 bütçeye sahip bir pilot çalışmayı hızla finanse ettiler. Son derece rasyonel ve analitik zeka ile yönetilen devlet kurumlarının duyular dışı algı gibi soyut bir konuya bütçe ayırmaya bu kadar hevesli olması aslında Soğuk Savaş istihbaratının temel mantığını gösteriyor. Eğer işin ucunda düşman tarafından stratejik olarak gafil avlanmak varsa, gerçekleşme ihtimali düşük olsa bile etkisi büyük olacak bir tehdidi araştırmanın maliyeti her zaman göze alınırdı. Mistik algılardan kurtulmak için uzaktan görüntülenme adında bilimsel bir terim ortaya attılar. Ordunun finansmanını ve kongre desteğini kaybetmemek için işi tamamen bilimsel bir çerçeveye oturtmak zorundaydılar. Başlarda sahaya birini gönderip laboratuvardaki denekten onu tarif etmesini istiyorlardı. Ama baş denek Ingo Swann buna hiç gerek yok dedi. İspatlamak için de NASA uzay aracından çok önce Jüpiter'i uzaktan izleyip etrafındaki bilinmeyen halkayı tarif etti. Astronomlar başta inanmasa da sonrasında Swann haklı çıkınca işin rengi değişti. Artık sadece enlem ve boylam koordinatları veriliyor, denekler hedefi bulmaya çalışıyordu. O dönem CIA kayıtlarına geçen raporlara göre uzaktan görüntüleme tıpkı bir sporcunun kas hafızası geliştirmesi gibi 6 aşamalı bir eğitimle herkesin öğrenebileceği bir beceriydi. Raporlara göre evrendeki tüm bilgiler zaman ve mekandan bağımsız sınırsız bir Matrix havuzunda bulunuyordu. Sadece hedefin koordinatlarını öğrenmek bile izleyicinin sinir sistemini tetikliyor ve o bölgenin kendine has sinyali otomatik olarak kağıda dökülüyordu. Bu bilgi akışının sağlanması için zihnin tamamen berrak olması, açlık veya yorgunluk gibi fiziksel engellerin ortadan kaldırılması şarttı. Program askeri denetime geçince yöntemin adı kontrollü uzaktan görüntüleme oldu. Bilinçaltına bir anda dolduğu, bilincin ise bunu mantığa uydurmaya çalışırken hatalar yaptığı fark edildi. Bunu engellemek için süreci yavaşlattılar. Asıl çarpıcı detay ise eğitimlerde ortaya çıktı. İnsanların belli bir dalga modeliyle geliştiğini gördüler. Yani bu yetenek doğuştan gelen nadir bir hediye değil, doğru askeri eğitimle herkesin geliştirebileceği bir potansiyeldi. Tabii işin içine sahtekarlık iddiaları girmesin diye laboratuvarları birer kaleye çevirdiler. Dış dünyayla tüm elektromanyetik bağ koparan Faraday kafesleri, akustik odalar ve manyetik ölçüm cihazları kurdular. Hedefler tamamen rastgele seçiliyor, her saniye kameraya kaydediliyordu. Bu katı fiziksel önlemler sayesinde program 20 yıl boyunca üst düzey komutanların güvenini kazandı. İşin mutfağındaysa tartışmalı bir durum vardı. Fizikçi Putov ve başdenek Swann aslında birer Scientology üyesiydi. Bu yapının insan potansiyeli baskılanmıştır. Sıkı eğitimle ortaya çıkarılabilir inancı projenin de ana felsefesi haline gelmişti. 1974'te bilim dergisi Nature'da yayımlanan bir makale ise projeye itibar kazandırdı. Bazılarının hatırlayabileceği İsrailli medyum Uri Geller, çelik kutudaki zarı ve saklanan çizimleri bilmişti. Şüpheciler onun eski bir sihirbaz olduğunu söyleyip itiraz etse de CIA ve Pentagon çoktan ikna olmuş ve ona kanmıştı. Geller bir süre sonra gösteri dünyasına geçip projeden ayrıldı ama onun yerini alan Pat Price ve Joseph McMonigal gibi isimler Amerikan ordusunun istihbarat silahları olarak yıllarca gizli operasyonlara yön verdi. 1974'te CIA, Stanford Araştırma Enstitüsü'ne Kazakistan'daki Semipalatinsk test alanında bulunan nükleer tesisin koordinatlarını verdi. Price, binaların yerleşimi konusunda hatalar yapsa da devasa bir portal vinç ve 60 fit çapında dev bir metal küre gibi detaylar çizdi. Yapılan CIA değerlendirmesi Price'ın verilerinin çoğunun yanlış veya değerlendirilemez olduğunu belirtse de vincin ve kürenin varlığının doğrulanması bu yöntemin istihbarat potansiyeli olduğuna dair inancı pekiştirdi. 1970'lerde gelişmiş casusluk ekipmanlarıyla donatılmış bir Sovyet Tu-22 bombardıman uçağı Orta Afrika
Afrika Cumhuriyeti'nde balta girmemiş ormanlara düşmüştü. Arama kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalınca psikik Rosemary Smith'ten uçağı bulması istendi. İddialara göre Smith transa geçerek uçağın yerini enlem ve boylam olarak belirledi ve 2 gün içinde uçak tam olarak onun gösterdiği noktada bulundu. Hatta dönemin Amerika Başkanı Jimmy Carter 2005'te verdiği bir röportajda başlangıçtaki şüpheciliğine rağmen psikinin koordinatlarına bakıldığında uçağın gerçekten orada bulunduğunu söyledi. McManagle ise 1979'da Beyaz Deniz'deki Severodvinsk tersanesinde inşa edilen ve uyduyla görüntülenemeyen bir tesisi inceledi. İçeride devasa bir balistik füze denizaltısı olduğunu ve köpek balığı yüzgecini andıran sıra dışı bir tasarıma sahip olduğunu belirtti. Aylar sonra bulutlar dağıldığında ilk Tayfun sınıfı denizaltının onun tarif ettiği yüzgeç tasarımıyla ortaya çıkması herkesi şaşırttı. Projenin rehine kurtarma operasyonlarında da kullanıldığı oldu. Kızıl Tugaylar tarafından kaçırılan General James Dozier vakasında bir psikik aramanın Padova şehrine yoğunlaşması gerektiğini söylemişti. Ancak İtalyan polisinin yanlış ihbarlardan bunalmış olması sebebiyle istihbarat yetkilileri bu bilgiyi paylaşmadı. Dozier daha sonra gerçekten de Padova'da kurtarıldı. Bunlara rağmen proje bilim dünyasından çok sert eleştiriler aldı. Oregon Üniversitesi'nden istatistik uzmanı Dr. Ray Hyman, başarıların çoğunun duysal sızıntı, hatalı deney tasarımı ve doğrulama yanlılığından kaynaklandığını savundu. Texas keskin nişancısı yanılgısı olarak da bilinen genel ve belirsiz çizimlerin sonradan uygun bir şekle yorulması durumu projenin temel zayıflığı olarak görülüyordu. Kurumsal düzeyde de sorunlar vardı. 1990'lara gelindiğinde Soğuk Savaş bitmiş, haliyle projeyi her türlü sorgulamadan koruyan o kalkan da ortadan kalkmıştı. Programda yönetim zafiyetleri ve moral bozukluğu baş gösterince 1995'te kontrol yeniden CIA'ya geçti. Zaten sürecin ilerleyen safhaları itibarıyla bu işe pek sıcak bakmayan CIA, projenin gerçekten bir işe yarayıp yaramadığını görmek için bağımsız bir değerlendirme kurulu oluşturdu. Çok ciddi fikir ayrılıkları yaşandı. İstatistik profesörü Dr. Jessica Wood, başarı oranının şans faktöründen %15 daha yüksek olduğunu belirterek psikik işlevler artık kanıtlanmıştır çıkışını yaptı. Ancak Hyman buna şiddetle itiraz etti. Ona göre ortada istatistiksel bir tuhaflık vardı ama bu durum psikik güçlerin kesin kanıtı sayılamazdı. Laboratuvardaki bu tartışmalar bir yana projeyi asıl bitiren şey sahada çalışan istihbarat subaylarının verdiği yanıtlar oldu. Laboratuvarda elde edilen o ufak tefek başarılar gerçek dünyanın karmaşasında tam olarak hiçbir işe yaramıyordu. Deneklerin verdiği bilgiler o kadar soyut ve belirsizdi ki tek başına bir operasyonu yönlendirmek için kullanılamazdı. %15'lik başarı demek, elinizdeki verilerin %85'inin tamamen çöp olması demekti. Askeri bir operasyonda bu kadar yüksek bir hata payı, kaynakların israf edilmesi ve ölümcül taktik hatalar anlamına geliyordu. Sonuç olarak CIA eyleme dökülebilir hiçbir somut istihbarat üretmeyen bu projeyi 1995'te resmen iptal etti. Stargate projesi 2017'de CIA'in milyonlarca sayfalık belgeyi internete yüklemesiyle gün ışığına çıktı. Belgeler Soğuk Savaş döneminde her yola başvuran istihbaratçıların ne yapmaya çalıştıklarını gösteriyordu. Elde edilen veriler gerçek ve somut operasyonlarda işe yaramadığı için başarısız olmuştu. Kapalı kapılar ardında neler yapıldığı ve bu kişilerin gerçekten uzaklardaki şeyleri görüp görmediği Amerika'da konuşulan konulardan biri olmaya devam ediyor. İşin mutfağındaysa tartışmalı bir durum vardı. Fizikçi Puthoff ve başdenek Swan aslında birer Scientology üyesiydi. Bu yapının insan potansiyeli baskılanmıştır. Sıkı eğitimle ortaya çıkarılabilir inancı projenin de ana felsefesi haline gelmişti.